Herkese merhaba. Bugün sizlere Osmanlıcanızı nasıl geliştirebileceğinizden bahsedeceğim. Daha önce kanalda yayınlanan Osmanlı arşivinde nasıl çalışılır videosunun altına gelen yorumlarda ya da şimdiye kadar 12 tane yayınlanmış Osmanlı arşiv belgesi okumaları videolarının altındaki yorumlarda bu tür talepler ve sorular gelmişti. Osmanlıcamızı nasıl geliştiririz, Osmanlı arşiv belgelerini nasıl daha kolay okuruz türünden sorular ve talepler gelmişti. Bugün sizlere bu sorulara cevap olabilecek nitelikte bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Şimdi o önerilere geçelim. Öncelikle Osmanlıcayı iyi bir şekilde öğrenebilmek için bu dilin gramerini de iyi öğrenmek gerekiyor. Tabii Osmanlı Türkçesinin grameri sadece Türkçe gramer değil bildiğiniz gibi. Farsça ve Arapça gramer unsurları da var. Dolayısıyla bir gramer kitabını iyi bir şekilde eğer şimdiye kadar biraz belki ders dönemi vesaire diye savsakladıysanız gramer kitabına tekrar dönüp iyi bir şekilde gramerini öğrenmeniz gerekiyor. Yılmaz Kurt Hoca'nın bir gramer kitabı var biliyorsunuz üniversitelerde de okutulan. O gramer kitabı da olabilir. Ya da İslam Üniversitesi'nde ve birçok üniversitede de okutulan Mahmut Ak Hoca ile Fahmettin Başar Hoca'nın beraber yazdıkları Osmanlı Türkçesi gramer kitabını da tavsiye edebilirim. Her iki kitapta da çeşitli metinler yer aldığı için, matbu metinler yer aldığı için o metinlerden istifade ederek başlayabilirsiniz. Tabii seviyenizi bilmiyorum. Sizin hangi seviyede, hangi tür belgeleri daha kolaylıkla okuyabildiğinizi bilmiyorum. Ben genel bir çerçeve çizeceğim. Siz o genel çerçeve içinden kendinize uyan tavsiyelere uyarsanız umarım faydalı olur. Gramer kitaplarında dediğim gibi matbu metinler var ama matbu metinleri de online olarak birçok siteden görebilirsiniz. Aynı zamanda matbu olarak ve transkrip olarak basılmış kitaplar da var. İşte Ömer Seyfettin hikayeleri vesaire gibi onları da bulup okuyabilirsiniz. Oldukça faydalı olacaktır eğer seviyeniz henüz o noktadaysa. Tabii eğer seviyeniz biraz daha ilerideyse matbu metinleri geçtiyseniz öncelikli olarak tavsiye edeceğim şey kronik okumanızdır. Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanmış onlarca Osmanlı kroniği var. Bunlardan birini alıp transkript metnini okursanız farklı kelimeleri, farklı terkipleri görerek aşinalığınız artar. Böylece bir Osmanlıca metin okuduğunuzda o kelimenin sizde bir mefhumu oluşursa eğer zihninizde kelimeyi Osmanlıca alfabesinden gördüğünüzde ya da arşiv belgesinde gördüğünüzde kelimenin mefhumu sizde olduğu için çözmeniz kolaylaşır. Ama siz zaten öyle bir kelime bilmiyorsanız dolayısıyla arşiv belgesinde görseniz bile, harfleri çıkarsanız bile mefhumu sizde oluşmadığı için okuyamayacaksınızdır. Dediğim gibi öncelikle bir kronik okumanız, o kronikteki kalıpları, kelimeleri, terkipleri görmeniz ve aşinalığınızın artması önemli bir husus. İkinci olarak şeriat sicilleri okuyabilirsiniz. Şeriat sicilleri de aslında farklı kelime gruplarını barındıran bir arşiv belgesi metnidir. Kadısicilleri.org sitesinden onlarca şeriat sicili metnini hem transkript hem de orijinalini görerek karşılaştırabilirsiniz ama bu noktada sadece transkriptlerini okumanız dediğim gibi kelime dağarcığınızı, kelime mefhumunuzu artırabilir. Böylece sizde o kelimeler zihninize yer ettikçe arşiv belgelerinde gördüğünüz kelimeleri de daha kolay ayırt edebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Bu dediğim Kadısicilleri.org sitesinin bağlantısını da aşağıda veririm. Osmanlıca okumanızı, Osmanlı arşiv belgeleri okumanızı geliştirecek bir diğer unsur ise yayınlanmış mühimmelerdir. Devlet arşivleri tarafından yayınlanan ve web sitesinde ücretsiz olarak pdf'lerine indirebileceğiniz yayınlanmış mühimmeleri hem transkribiyle hem orijinal metniyle bulabilirsiniz. Öncelikle kadı sicillerinde ya da kroniklerde yaptığınız gibi mühimmelerin de kendine has bir dil ve kelime dağarcığı olduğu için transkribinden biraz mühimme okumanız gerekiyor. Biraz sizde aşinalık olduktan sonra karşılaştırmaya geçebilirsiniz. Burada da şöyle bir taktik öneriyorum. Ya çıktı alarak ya da pdf'sinden bilgisayar ekranından yan yana ya da alt alta koyarak önce transkribini okuyup sonra arşiv belgesinin orijinalini görerek, mühimme kaydının hükmünün orijinalini görerek okumanız, bir müddet sonra tam tersini yaparak mühimmenin orijinalini okumaya çalışıp okuyamadığınız yerlerde transkribine bakarak
Bu şekilde okumanızı ilerletebilirsiniz. Bu size ne kadar bir süreye mal olacak bilmiyorum. Sizin kendi çalışma temponuza bağlı. Eğer daha önceden hem kronik okuması hem şehriye sicilleri okumasını transkriptlerinden yaptıysanız bu süre belki mühimmelerde kısalacaktır. Ya da mühimmelerin transkript okumalarında daha fazla vakit harcadıysanız arşiv belgelerinin orijinalinden okumakta daha kısa bir süre geçirebilirsiniz. Dolayısıyla bu tamamen sizin çalışma temponuza bağlı olan bir şey. Ama dediğim gibi mühimmelerin transkribini önce okuyup sonra arşiv belgesini, bir müddet sonra arşiv belgesini okumaya çalışıp sonra transkribini okuyarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Tabii bir müddet sonra fark edeceksiniz ki bu çalışma temposu içinde artık mühimmeyi orijinal metninden okuduğunuz zaman altta transkribine bakmaya daha az ihtiyaç hissediyorsunuz. Bu noktadan sonra artık sizin için biraz zincirler kırılmış demektir. Bu çalışma temponuzun ne kadar süreceğini dediğim gibi tamamen siz belirleyeceksiniz. Online olarak tavsiye edebileceğim birkaç husus daha var. Tabii benim kanalımda da şimdiye kadar dediğim gibi 12 tane yayınlanan Osmanlı arşiv belgeleri okumalarını takip edebilirsiniz. Ben zaman zaman bu videoları artırmaya çalışacağım. Ama birçoklarınızın bildiği gibi Zafer Şık'ın böyle bir YouTube kanalı var. Zaten 9000 abonesi var. Dolayısıyla belki de ona abonesiniz. Onun kanalında da işte seviyelere göre okuma videoları var. Onları takip edebilirsiniz. Faydası olacaktır kesinlikle. Yine Zafer Şık'ın yayınladığı ve sanırım sadece Android markette olan bir Osmanlıca eğitim uygulaması var. O uygulamayı da edinirseniz orada seviyelere göre Osmanlı arşiv belgelerinden çeşitli ufak metinler size gösterip sonra transkribini gösteriyor ve böylece parça parça kelimelere, kelime gruplarına, öbeklere, terkiplere sizi aşina kılmaya çalışıyor. Oldukça faydalı olabilir. Birçok öğrenciye tavsiye ettiğimde faydasını görmüşlerdi. Zafer Şık'ın o Android uygulaması. Onun da hem YouTube kanalının hem de uygulamasının linkini aşağıya açıklamalar kısmına bırakırım. Osmanlı arşiv belgeleri okumalarınızı geliştirmek için 2 kitap tavsiye edeceğim. Biri Orhan Sakin'in Osmanlı Arşiv Belgeleri Okuma Kılavuzu, Yeditepe Yayınlarından yayınlanan karşılıklı belge ve transkribi olan ve dolayısıyla takip edebileceğiniz arşiv belgelerini nasıl okuduğunu, kelimeleri nasıl okuduğunu, hangi kelimenin nasıl okunduğunu ya da takip edebileceğiniz bir kitap. Diğeri de buna benzer bir kitap. Osmanlı Arşiv Vesikaları adını taşıyan İdeal Kültür Yayıncılık'tan yayınlanan Recep Karacakaya ve İsmail Yücedağ'ın yayınladığı kitabı da tavsiye edebilirim. Aynı mantıkla hazırlanmış bir kitap. Tabii daha ileri seviyeler için bir başka kitap daha tavsiye edeceğim. Necati Kurt'un Siyakat Yazısı kitabı Bilge Kültür Yayıncılık'tan yayınlanan. Bu kitapta da aslında mantık aynı. Şurada sayılar var ama şöyle göstereyim. Siyakat metinlerini karşılıklı olarak transkribiyle beraber verdiği için siz buradan takip edebilirsiniz siyakatın nasıl okunduğunu. Bu daha ileri seviyeler için geçerli tabii ki. Osmanlıcanızı geliştirmeniz için benim söyleyebileceklerim bu kadar. Ama anladığınız gibi aslında bütün süreç sizin çalışmanıza, Osmanlı arşiv belgeleriyle daha fazla haşır neşir olmanıza, mesai harcamanıza bağlı. Ama temel prensip bence burada benim söylemeye çalıştığım temel prensip önce transkript metinlerden bu kültür havzasına, kelime grubuna, kelime dağarcığına kendinizi dahil etmeniz lazım. Ondan sonra bu kelimeleri zihninizde oluşturduktan sonra bir bulmaca çözer gibi Osmanlı arşiv belgelerinde gördüğünüzde kelimeyi işte bu hangi kelimeymiş diye belki bütün kelimeleri, harfleri görseniz bile orada kelime sizde olmadığı müddetçe orayı çözemeyeceksiniz. Onun için öncelikle sizde kelime dağarcığının oluşması lazım. Bunun da yegane yolu bol bol kronik okumak, transkripten mühimmi okumak ve tabii aslında akademik yayınları da sıkça okumak. Orada da karşılaşabileceğiniz bolca terkipler, unsurlar olabilir. Burada söyleyebileceklerime ek sizin eğer yorumlarınız varsa ya da kendinize ait taktikler varsa lütfen yorumlar kısmında belirtiniz. Tabii Osmanlı arşiv belgelerini okurken ilk aşamada belki çok zorlanacaksınız. Gözleriniz kararacak, metin birbirine girecek. Ama o süreci aşmak için
sebatla, kararlılıkla bu süreci çalışarak, transkript metninden ve orijinal hükümden peş peşe okuyarak bu süreci geçirmeniz lazım. Sonra göreceksiniz bütün o kararan metinler yavaş yavaş sizin gözünüzde açılacaktır. Daha önceden kendim de uyguladığım metotları, öğrencilere tavsiye ettiğim metotları burada sizlere anlatmaya çalıştım. Yoğun bir şekilde çalışırsanız size de faydası olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalınız.